Almanya'da kiralık daire arıyorsanız kira kontratını imzalamadan önce bu videoyu mutlaka izlemeniz lazım. Çünkü yapacağınız bir hata sadece birkaç yüz euroluk maliyet değil, birkaç bin euroluk yıllar süren hatalara sebep olabilir. Bugün size kira kontratı imzalarken dikkat etmeniz gereken çok önemli 5 kriterden bahsedeceğiz. Özellikle iş arama vizesiyle geldikten sonra ailenizi yanınıza çağıracağınız için bir daire arıyor olacaksınız veyahut evinizi değiştiriyor olacaksınız. Sizin daha önceden 3 aylık maaş bordronuz olmayacak, şufa skorunuz olmayacak, herhangi bir şekilde eski ev sahibinizden gelen referans mektubunuz olmayacak. Bu yüzden siz bulduğum eve gireyim diye düşüneceksiniz. Ancak bu kira kontratlarını imzalarken çok önemli dikkat etmeniz gereken şeyler var. Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sonunda gerçekten dikkat etmeniz gerekenleri listeledik. Bir checklist yaptık. Bu checklisti mutlaka kaydedin ve kira kontratı imzalamadan önce üzerinden mutlaka geçmeniz gerekiyor. Ve baştan şunu söyleyelim. Almanya'ya gelmeyin, ev kiralamayın demiyoruz. Ama kuralları bilmeniz gerekiyor. Şimdi Almanya'da bütün sistemler bir kurallara göre hareket eder. Ve siz bu kuralları bilmezseniz sistem sizin cebinizi gerçekten zorlayabilir. Bu videoda hem resmi bilgilerden hem de gerçek hayatta yaşanılan deneyimlerden bahsedeceğiz. Çünkü Almanya'da ev kiralamak demek sadece ilanlara başvurmak değil. Orada dikkat etmeniz gereken çok önemli detaylar var. Warm Miete, Kat Miete ya da endeksler gibi ya da kira artış sözleşmesi gibi bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlk tuzakla başlayalım. Birinci tuzak Warm Miete ve Kalt Miete farkı. Kalt Miete dediğimiz evin sadece 4 duvarını kapsıyor. Yani içinde hiçbir şey yok. Boş olarak daireye verdiğiniz fiyatı temsil ediyor. Warm Miete'de yanında ek maliyetleri dahil ettiğimiz bir kira oluyor. Aslında Warm Miete eşittir Kaltmiete artı Nebenkosten oluyor. Yani yan giderler. Ancak Nebenkosten dediğimiz yan giderlerin içerisinde bazen ısıtma oluyor, bazen olmuyor. Elektrik kesinlikle harici oluyor. Bunların yanında çöp vergisi oluyor, binanın kendi vergilerinden bir takım kısmını kiracı ödüyor, eve yapılan bakımlar olabilir, binanın masrafları olabilir. Bunun gibi şeyler Nebenkosten'a giriyor. Ve bu iki farkı mutlaka bilmeniz lazım. Siz evi tutarken fiyatına baktığınızda, Kaltmiete fiyatına baktığınızda diyorsunuz ki tamam benim maaşımı buna öderim. Ancak tablo öyle değil. Siz Nebenkosten'ları beraber koyduğunuzda bir dairenin kalp mitesi kadar neredeyse bir Nebenkosten da verebiliyorsunuz. Ve bu ne demek? Sizin aslında 2 katı kira vermeniz gibi bir anlama geliyor. O yüzden bu hesabı ilk başta doğru yapmazsanız daha sonrasında gelen faturalarla gerçekten canınız sıkılabilir. İkinci tuzakta Nebenkostenabrechnung. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ben zaten Warm Miete ödüyorum. Ama neden yıl sonunda daha fazla miktar ödemem gerekiyor? Şimdi bizim Nebenkosten olarak ödediğimiz bir ön ödeme. Yani eğer daha fazla bir miktar gelirse bu şu demek oluyor. Daha fazla gider yapılmış ve bu dairelere olarak bölünmüş ya da ne bileyim kendi eviniz varsa size kişisel olarak da gelebilir. Yani yıl sonunda eksik kalan tutarı tekrar ödemeniz gerekiyor. Buna da Nebenkostenabrechnung deniliyor. Şimdi Nebenkostenabrechnung şöyle olabilir. 200 lira gelebilir, 700 lira gelebilir. Eğer o kış çok ağır geçtiyse mesela ısınmadan kaynaklı olarak daha fazla 1500 liraları falan da geçebilir bu miktar. Evet tutarken sormanız gereken çok önemli sorular var. Nebenkostenabrechnung geçen yıllarda, son yıllarda ortalama ne kadar geldi? Ev ilanında Nebenkosten gerçekçi mi yoksa ilan cazip görülsün diye daha düşük mü yazıldı? Ki bu da bence çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü bu demek oluyor ki Nebenkosten az yazılmış olabilir ama sizin ek ödemeniz daha fazla olacak olabilir yıl sonunda. Isıtma sistemi dahil mi, değil mi? Ya da yıl sonunda ödemem gereken var mı? Ek olarak başka kalemler var mı? Evin enerji sınıfı yani enerji Ausweis ne durumda? Ki bu da çok önemli. Almanya'da kış uzun geçiyor ve kış uzun geçtiği için evin mesela montalaması, yalıtımı nasıl, camları nasıl? Bu da gerçekten enerji sınıfı da dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Bence en önemli dikkat etmemiz gereken üçüncü tuzak da aslında kira artış oranlarının farklı oluşu. Türkiye'de bildiğimiz gibi sadece kiralar enflasyona göre artıyor. Burada sadece öyle değil. Bir kira freni geldi. Evet kira freniyle evin fiyatını belli bir oranda yükseltebiliyorsunuz. Onun bir üst limiti var. Ancak sözleşmeler hala gri alana sahip. Almanya'da sözleşme yaparken kira artışıyla alakalı indeks miete ve Staffel miete diye iki çeşit faktör var. İndeks miete dediğimiz Türkiye'deki sistemin aynısı. Yıllık enflasyon oranında ben kiraya zam yaparım diyor. Bu bir sorun değil. Bir de Staffel miete var. Staffel miete şu demek. Direkt ev sahibi enflasyondan bağımsız olarak tabii ki de onun artık belli bir sınırları var. Ancak ben birinci yıl bu kirayı alırım, ikinci yıl bu kirayı alırım, üçüncü yıl bu kirayı alırım diyebiliyor. Siz bu şekilde evi tuttuğunuz zaman mesela diyelim ki bir evi tuttunuz. Birinci sene 1300, ikinci sene 1400, 1500 oldu üçüncü sene.
Ve bu şekilde siz ilerlediğinizde eğer maaşınızı o oranda arttıramazsanız 3. senenin 4. senenin sonunda kiranız dayanılmaz derecede yükselmiş olacak. O yüzden sözleşmeyi mutlaka iyi okumanız lazım. Kira artışı neye göre yapılıyor? Bu çok önemli bir konu. Bir de bu konuda şu var, Kündigung Verzich dediğimiz kiranın sözleşmesinin ne kadar olduğu. Bu çok önemli bir şey. Çünkü siz evi tuttuğunuz zaman muhtemelen yeni bir iş sebebiyle bu evi tutmuş oluyorsunuz. Ancak yeni işte siz bir deneme süresindesiniz 6 ay kadar. Size eğer kira sözleşmesi iptal için en az 2 sene bekleme kuralı koyduysa siz o işten çıksanız da başka bir şehre taşınsanız da hatta Türkiye'ye geri dönseniz bile bu kirayı ödemek zorunda kalırsınız. Almanya'da bu tip sözleşmeler gerçekten aşırı bağlayıcı. O yüzden siz mutlaka yaptığınız sözleşmelerde, kira kontratında kendi durumunuzu göz önünde bulundurarak ne kadar sürede ben bu sözleşmeyi iptal edebilirim? Yani tutması ayrı dert, çıkması ayrı dert bu konularda. O yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dördüncü tuzaktan möbliyer tavanı, yani eşyalı ev. Şimdi Almanya'ya yeni gelmişsiniz. Nerede kalacağınızı, nerede yatacağınızı ya da nereden mutfak kurabileceğinizi, nereden yatak alabileceğinizi hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bizim de yaptığımız gibi biz de ilk başta Almanya'ya geldiğimizde eşyalı bir evde kalmıştık belirli bir süre boyunca. Ama burada kritik sorun şu ki ev eşyalı olunca ve kira karşılaştırması yapmak biraz daha zor olabiliyor. Çünkü ev sahibi diyor ki bu evin içinde eşya var, o yüzden kirası bu kadar yüksek. Ama bu bazen gerçekten yanıltıcı olabilir. Örnek olarak 900 euro kantmitesi olan bir Wohnung'da bir daireye adam eşya koyuyor. Bazen de gerçekten çok dandirik eşyalar da olabilir. Birden fiyatı 1500 euroya çıkıyor. Şimdi size ilk başta bu 300-400 eurolar çok küçük meblağlar gelebilir ama yıl sonuna vurduğunuzda ya da 2-3 yıl orada kalacaksınız gerçekten büyük bir maliyete sebep olabilir. Bir de eşyalı dairelerde sözleşme süresi, depozito ya da çıkışta hasar iddiası gibi konulara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ev eşyalı olduğu için çıkışta sizden depozitonuzdan işte eşyalarıma zarar verdiğiniz şeklinde işte bu masa çizilmiş ya da bu yatak bozulmuş tarzında, lekelenmiş tarzında iddialarla beraber depozitonuzdan ciddi anlamda kesintiler olabilir. O yüzden eşyalı bir eve çıkacaksanız öncelikle evin bütün fotoğraflarını, videolarını çekip daha sonra işte bu masada şöyle bir çizik var, koltukta şöyle bir leke var gibi böyle sözleşme imzalamanızı, bir bir protokol yapmanızı önceden tavsiye ederiz. Ve bu konu gerçekten çok hassas. Tanıdığımız kişiler bunları çok yaşadılar. Özellikle en küçük bir çiziği, en küçük bir eskiden kalan şeyi bile bazı uyanık ev sahipleri kiracıya yükleyip depozitoyu vermemeye çalışıyorlar. Buna inanılmaz dikkat etmeniz lazım. Öncelikle eşyalı bir ev tutacaksanız şunu kafanızdan hiçbir zaman çıkarmamanız lazım. Ben ne kadar süre boyunca bu evde kalacağım? Çünkü eğer 2-3 yıllar gibi uzun bir süre eşyalı bir evde kalırsanız gerçekten çok büyük masraflara girersiniz. Çünkü Almanya'da ortalama şöyle bir işte çamaşır makinesi almak, koltuk almak, bir televizyon almak, bir sehpa falan derken neredeyse 10.000 euroya bir ev düzebilirsiniz. Bu 10.000 euro aslında sizin 3 yıllık eşyalık dairede artı verdiğiniz paraya eşit. Ve en azından kendi eşyalarınızı kullanmış olursunuz. Beşinci ve en önemli tuzak da sizin acele etmenize, panikle ben bulduğum evi tutayım demeniz. Almanya'da bir evi tutmak için ev sahibi sizden çok fazla doküman istiyor. Şufa skoru istiyor, 3 tane geçmiş başbordurunuzu istiyor, sizin bir niyet mektubunuzu istiyor, istiyor da istiyor. Siz bunların çoğuna sahip olmuyorsunuz Almanya'ya ilk geldiğiniz zaman. O yüzden de ev sahipleri için belirsiz bir hale geliyorsunuz. Bu sebeple de genelde red olabiliyor. Ancak panikle karar verdiğinizde ev sahipleri ve emlak piyasası bundan faydalanıp size yıllar süren, aylar süren ekstra maliyetlere sebep olabiliyorlar. O yüzden ne yapacağız? Gerçekçi olacağız. Kimse Almanya'ya ilk geldiği zaman hayalindeki evde oturmuyor bir kere. Bunu bilmemiz lazım. Bunu bilerek beklentilerimizi biraz daha normal bir zemine çekip bulduğumuz evden ziyade kendi güvenliğimizi sağlayacak şeyler yapmamız lazım. Bunun için neler yapmamız lazım? Öncelikle bütçeyi doğru kuracağız. Yani neymiş? Kaltmiete artı Warmmiete artı Nebenkostenabrechnung'u düşünerek yani internet paranızı, elektrik paranızı, gez dediğimiz Rundfunkbeitrag bunların hepsini dahil edip ona göre bütçeme uygun değil. Direkt Kaltmiete'ye bakıp tamam ben bunu öderim, faturalar zaten ödenir demememiz gerekiyor. İkinci en önemli konu da esneklik. Siz Probezeit sürecinde bir ev tutuyorsanız kirada en az 1 yıl, 2 yıl durmanız gerekiyorsa 6 ay sonunda sizi işten çıkartırlarsa deneme süresinde ki bu Almanya'da çok yaygın bir şey. Deneme süresi kesinlikle formalite değil. Bu yüzden siz o evden çıkamazsınız.
Çıkamadığınız için daha uzakta bir yer bulduğunuzda ya da başka bir şehirde bulduğunuz zaman o işe gidemeyebilirsiniz. Gitseniz de çift kira ödemeniz gerekebilir. Buna gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü önemli de belgelerinizi baştan hazırlamanız. Her ev sahibi sizden farklı şeyler istemiyor. O yüzden aslında bir ev ararken ev arama portfolyosu hazırlarsınız. İçinde şufa skorunuzu koyarsınız. Varsa maaş bordrolarınızı koyarsınız. Eski ev sahibinizden alınmış referansı alırsınız. Veya o yoksa işvereninizden alınmış bir referansı alırsınız. En azından bunlar sizin portfolyonuzu tamamlar. Ayrıca diyelim ki binayı geziyorsunuz, daireye geldiniz. Sadece daireye değil, binaya bakmanız lazım. Bina size çok güzel fikirler verecektir. Merdivenler nasıl? Bahçesi nasıl? Çöp alanları nasıl? Bunlara baktığınız zaman binanın çok kötü durumda olması gerçekten sizin o dairenin iyi olmasını nötralize eder. Yani dairede keyif alırken binada çok iş çıkar. Ve bütün bu çıkacak işler, tamiratlar, tadilatlar dairelere bölünerek size yansıtılmış olur. Yani aslında ucuz ama dandik bir binada ev aldığınız zaman siz ekstra olarak bu sorunları yaşayabilirsiniz. Bir de Almanların çok sevdiğim bir özelliği var. Önemli bir karar vermeden önce mutlaka en az bir gece uyuyorlar. Size de tavsiyem bu. Kira sözleşmeleri gerçekten çok bağlayıcı. Sizin için uzun sürede yaşadığınız ve zamanınızın bir kısmını geçirdiğiniz bir yer olacak. O yüzden mutlaka en azından bir gece bekleyin. Bir gece sonunda siz kafanızdaki soru işaretlerini cevapladıktan sonra gidin sözleşmenize imzanızı atın. Şimdi gelelim kontrol listesine. Size 15 adımlık mutlaka bir kira sözleşmesini imzalamadan önce bakmanız gereken bir kontrol listesi veriyoruz şu anda. Kalp mite kaç? Warm mite kaç? Elektrik warm miteye dahil mi? Değil mi? Isınma warm miteye dahil mi? Değil mi? Son Nebenkosten Abrechnung nasıldı? İndeks mite artışı var mı? Staffel mite artışı var mı? Kündigung Versicht var mı? Yani siz ne kadar süre bağlayıcı bir sözleşmeyi imza atıyorsunuz? Evden çıkmak için ne kadar ay önce bilgi vermeniz gerekiyor? Depozito var mı? Depozito genelde 3 tane kalp mite yapar. Yani siz bir ev tutarken aslında 4 kalp mite ödemeniz gerekir. Übergabe protokolünüz doğru düzgün yapıldı mı? Yani sayaç numaralarınız, evin çizikleri vesaire eksikleri bunlar belirtildi mi? Veya ev badanalı mı alındı, badanalı mı verilecek? Bunlar çok önemli konular. Enerji Ausweis nasıl? Yani aslında bina size yarın çok maliyet mi çıkartacak? Isınması zor mu olacak? İnternet altyapısını kontrol ettiniz mi? Çünkü bazı evlerde fiber var, bazı evlerde glasfaser dediğimiz internet türü var, bazı yerlerde normal ADSL var hala Almanya'da. Eğer ki home office yapacaksanız internetinizin gerçekten kaliteli olması çok önemli. Wohnungsbestätigung yani aslında sizin o dairede oturduğunuza dair ev sahibinin verdiği bir doküman. Bu belgeyi siz mutlaka alabilmeniz lazım. Bazı dairelerde adam diyor ki tamam sana bu daireyi veririm ama Wohnungsbestätigung veremem. Onu başkası kullanıyor diye. Bu genelde kiracıların kiraladığı kendi daireleri oluyor. Bunlardan kesinlikle kaçınmanız lazım. Çünkü Wohnungsbestätigung'unuz yoksa ikametgah alamazsınız. İkametgah alamazsanız banka hesabı açamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. İkametgah Almanya'da her şey. Wohnungsbestätigung almadan hiçbir şekilde o sözleşmeye imza atmamanız lazım. Ev sahibi veya yönetim nasıl? Çünkü bazı apartmanlar ayrı bir yönetim firması tarafından yönetiliyor. Bazı apartmanlardaki daireler ise ev sahibi kişisel olarak yönetiyor. Siz özellikle iletişimi nasıl sağlayacaksınız? İngilizce mi sağlayacaksınız? Mektupla mı sağlayacaksınız ki bu gerçekten hala geçerli Almanya'da? Telefonla direkt arayabilecek misiniz? Yöneten kişi daha çok bir kurum mu? Bir şirket mi? Ya da yaşlı bir ev sahibi mi? Ve son olarak da toplam eve harcayacağınız maliyet, maaşınızın ne kadarı? Eğer ki maaşınızın yarısından fazlasını geçiyorsa bu bir daha düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü bizim bir diğer videomuzda anlattığımız gibi diğer maliyet kalemleri de Almanya'da çok yüksek. Maaşlar ikişer üçer katına çıkmıyor yıllar içerisinde. Ve ev maliyeti sizi ciddi anlamda kısıtlıyor hale gelir. O yüzden maaşınızın maksimum yarısına geçmeyecek bir şekilde bir daireye çıkmanız lazım. Bütün masrafları dahil bir şekilde. Yani eve çıktık, faturaları ödedik. Ondan sonra sizin bir yaşamanız gerekecek. Ulaşım maliyetleriniz olacak, market maliyetleriniz olacak, ucuza başınıza bir şeyler alacaksınız, tatil maliyetleri olacak. Bütün bunları topladığınızda aslında ben eve kiraya param yetiyor mu değil de kirayla beraber ben Almanya'da rahat bir şekilde yaşayabiliyor muyum diye bakmanız gerekiyor. Eğer bu videodan aklınıza tek bir cümle kalacak olursa şunu asla unutmayın. Almanya'da kira sadece bir kira değildir. Bunun yanında sözleşmesi, yan giderleri, Nebenkostenları,
depozitosu, yani bunların hepsini beraber düşünmeniz gereken bir sistem. Biz burada Almanya'yı toz pembe göstermiyoruz ama gereksiz korku da salmıyoruz. Sadece buraya gelmek isteyenler için ya da buraya yeni gelecek olan insanlar için Almanya'nın sistemini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü doğru hesapla gelirseniz Almanya'da çok düzgün bir sistem kurabilirsiniz. Çok düzgün bir hayat kurabilirsiniz. Ama yanlış hesaplar yaparsanız her ay sonunda para yetirebilme derdine düşersiniz. Ve bunlara dikkat etmezseniz ne oluyor? Almanya bitmiş diyen kişilerden oluyorsunuz. Bütün emeğini verip, bütün zamanını, yıllarını harcayıp ondan sonra geri dönüp ben yapamadım diyen kişilerden oluyorsunuz. Emin olun bu harcadığınız maliyetler Almanya'dan geri dönmenin getirdiği psikolojik maliyetten çok daha ucuz. O yüzden bunları mutlaka aklınızın bir kenarına yazmanız lazım. Almanya sistematik bir ülke, sabredenleri ödüllendiren bir ülke. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Almanya'ya geldiğinizde ev arama sürecinde en çok sizi zorlayan ya da şu anda zorlayan şeyler neler? İşte kira sözleşmelerini anlamamak mı, ev sahipleriyle anlaşamamak mı, kira fiyatları mı, şufa mı? Lütfen bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Her bir yoruma cevap veriyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.